Bembeyaz bir Slovakya sabahından herkese selamlar. Şu anda Slovakya'nın başkenti Bratislava'dayız. Burası küçük bir ülke. Bratislava'da küçük bir şehir. Ülke zaten 5,5 milyon bir nüfusa sahip. Onun 430 bini burada yaşıyor. Az da olsa burada da bir Türk nüfusu var. Burayı şu an geçerken uğradık buraya açıkçası. Yani burada böyle çok kalınacak bir yer olduğunu düşünmüyorum. En kötü bir gece kalabilirsiniz buraya geldiğinizde. Çünkü küçük olduğu için çok hızlı bir şekilde gezebileceğiniz bir şehir burası. İnsanları olsun, çevre olsun, tarihi yerleri bir görelim. Ona göre zaten karar veririz. Gelip burada bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün kalınır mı, kalınmaz mı? Nasıl bir yerdir bakarız. Ama anladığım şu ki Kasım ayında burası böyle bembeyaz buz gibi bir yer. Burada asgari ücret 700-800 euro civarında. Ortalama 1+1 bir evin kirası da 700 eurodan başlıyor burada. Ve 900 euro, 700 euro arasında merkezi bölgede bu rakamlarda fiyatlar. Merkezin dışına çıktığınızda da yine 1+1'ler 500'den başlıyor bu sefer. Ortalama kafe maliyetleri de örnek veriyorum yani böyle sıcak içecekler 2 eurolardan falan başlıyor, 2-3 eurolardan. Kişi başı bir kişi olarak da yemek maliyeti düşünürsek de 10 eurolardan başlıyor yemek maliyeti de. Yani Türkiye'ye göre bir tık pahalı, çok değil. Slovakya'da birçok marka var bildiğimiz. Birçok ülkenin markası burada. Merkezi var. Fabrikaları var. İşte Volkswagen'in var, Kia'nın var, Peugeot'un var, Siemens'in var, Dell'in var. Daha aklıma gelmeyen birçok markanın merkez üssü var burada yani. Biz dün akşam geldik buraya. Akşam saat 6 gibi. Burada da saat 4.30'da hava kararıyor. Akşam öyle ufaktan bir keşfetme şansımız oldu. Bugün de saat 2 gibi buradan ayrılacağız. Yani şu an saat 9 sabah. 9'dan saat 1'e kadar gezeceğiz. Yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü her şey Eskişehir Meydanı'nda, eski yaşam alanının olduğu yerde. Hemen onun üzerinde de zaten kaleleri var meşhur. Onun dışında da etrafta başka pek de bir şey yok işte. Şu an bulunduğumuz alan alışveriş caddesi gibi bir cadde. Burada da ara ara Türk dükkanları var. Kebapçılar, dönerciler. Kebapçı çok var. Kebap ismini kullanarak dükkan açan birçok yer gördüm. Ama hepsi Türk değil bu arada. Araplar da var işlerinde. Dün akşam şöyle bir olay oldu. Delia diye marketler var. Bu marketlerden birine girdik. İşte su, temel ihtiyaçlarla ilgili bazı şeyler aldık. Çıkarken ödemeyi yaptım. Fişimi aldım. Sonra fişe baktım ki olmayan bir ürün var fişte. Geri gittim kadına. Dedim böyle hani böyle bir şey yok. Bunu da yazmışsın dedim. Düzelt gibisine. Biraz böyle salağa yattı ondan sonra. İngilizce zaten şey yapmıyor. Kendi dilinde konuşuyor. Slovakça konuşuyor. Anlamamazlığa vuruyor. Okuttuğu ürün de orada gördüm. Kasanın yanında ambalajlı paketli bir böyle kestane. Onu oraya yan yatırmış, barkodu açık. Orada herhalde, şimdi günahına da girmek istemem. Tahmini olarak söylüyorum. Belki de uyanıklık yapıyor. Turist olarak gördüğü kişilere böyle kalabalık fişi olduğu zaman arada bir tane ürün ittiriyor herhalde. Orada da tutarını artık cebine mi atıyor, ne yapıyorsa yani. Çünkü kadının tavırları da hiç hoşuma gitmemişti, böyle konuşmaları falan. O şekilde düzelttik. Yani bir şeyler aldığınızda bazı yerlerde fişlerinizi alın muhakkak. Ve kontrolünü edin. Sıkıntı olabiliyor. İnsanları biraz soğuk geldi bana açıkçası. Yani havadan dolayı mı diyeceğim de zannetmiyorum. Dün öyle gezdiğimdeki gözlemlerimde bir tık insanları soğuk gibi. Şehir küçük, çok sade, az nüfus olduğu için de çok rahat gezebiliyorsunuz, bomboş. Yani Eskişehir dışına çıktığınızda aslında böyle onun dışında başka bir şey yok gibi. Her yer yeni yapı daha çok. Bana göre biraz böyle yavan kalmış bir şehir. Yani öyle mi denir bilmiyorum, yavan. Onun için bir gün yeteceğini düşünüyorum. Geçerken uğranabilecek bir güzergah gibi. Evet, şu an meydandayız. Burası o az önceki yürüdüğümüz caddenin çıkış meydanı. Kalede zaten gözüküyor buradan yukarıda hemen.
Bilmiyorum kamerada şu an görebiliyor musunuz ama sisli o bölge. Zaten Eskişehir Meydanı'nın girişi de hemen şu sol tarafta. Hurbanova diye geçiyor galiba burası. Hurbanova Meydanı. Kaleyi göstersene bakalım, bak gözüküyor mu buradan? Yani çok da uzak değil, hemen yakın. Bir yarım saatlik mesafededir. Ama yokuş. Aa, bir dakika, bugün pazar. İçeride pazar ayini var şu anda. İçeri girip rahatsız etmeyelim de dışarıdan çekelim. İnsanlar şu an içeride oturuyor. İçeride ayin vardı, girmeyelim, rahatsız etmeyelim dedik. Papaz konuşuyordu. Evet, buradan gidelim. Önce Eskişehir Meydanı'nı bir gezelim. Sonra kaleye doğru bakarız vaktimiz olursa. Vakit bulursak çıkarız oraya. Çok da şu an gözüm orayı yemiyor yani. Yokuş ve hava da kötü. Vatan kebap. Hop. Az daha gidiyordum. Yerler çok kayıyor, dikkat et. Kötü gidiyordum harbiden ha. Botum vardı aslında da ayağımda şu an spor ayakkabı var. Botum ayağımı çok kötü vurdu, mecbur çıkarmak zorunda kaldım. Evet, şu an Aziz Mikail kapısındayız. Yani burası değil aslında tam olarak Aziz Mikail kapısı. Şu yeşil kubbeli yerin altı, birazdan o tarafa doğru da gideceğiz. Üzerindeki ejderha detayını göstermek istedim size. Üzerinde Aziz Mikail'in ejderhayı halt ettiği, yendiği bir bronzdan bir figür var. Buradan girelim. Ya bu kapı Orta Çağ surlarından bugüne kalmış, 14. yüzyıldan Orta Çağ surlarından bugüne kalmış tek yapı. 51 metre bir yüksekliği var bu kapının. Altında da bir pusula var, birazdan göstereceğim size. Bu pusula da sıfır noktası olarak geçiyor. Ülkelere olduğumuz uzaklığı gösteriyor üstüne geldiğimizde, yani şehirlere. Evet, şu an Aziz Mikail kapısının tam altındayız ve size bahsettiğim az önceki sıfır noktası. Ülkeler olan uzaklığımızı gösteren. İstanbul'a tam 1231 kilometre uzaklıktaymışız. Bu kapı artık şu anda silah müzesi olarak kullanılıyor. Şu küçük taş detayları da buranın kral yolu olduğunu gösteriyor. 14. yüzyıl Orta Çağ'sından kalan tek kapı. Yani o zamanın buranın, bu kapının etrafında surlar bu Eskişehir Meydanı'nı çeviriyordu. Bir tek bu kapı kalmış. O surların hepsi maalesef gitmiş. Yani bu da ama restore edilmiş hali tabii ki de. Size bahsettiğim o Delia marketler bunlar. Gelirseniz eğer, görürseniz aklınızda olsun. Burası değil ama tabii başka bir şubesiydi. Yani bu Delia'lar burada çok var. Market, fırın, her şey var içinde. Mesela menü yapmış. Espresso'yla kruvasan 1,5 euro, görüyorsunuz. Sandviçle yine kahve 4,49. Fried onions. Okey. Fried. Some parsley. Little. So you mix it, drink it, and eat the coffee. Thank you. Have a nice day. Böyle bir şey. Sıcak. Bu soğuk havada çok güzel gidiyor şu an. Farklı çeşitleri de var. Mercimekli var, brokolli var. Daha farklı türde kendilerine has türleri de var, değişik. Kremalı mantar olarak aldım ben. İçerisinde karamelize soğanla maydanoz attırdım ekstra. Subculture olarak geçiyor. Dükkanın ismi de burası. Hemen Michael Gate'in yanında. Yani tarihi kulenin şehre giriş kapısının hemen sağ tarafında. Fiyatı 5,70, çok güzel. Yenebilir bir kabı var. Hatta ona da bakayım. Hem ekmeği var dışında hem de çorbası. Lezzetli. Evet, San Martin Katedrali'ndeyiz şu anda. Bratislava'nın en önemli dini törenlerinin ve dini görevlerini yerine getirdikleri katedral burası. Buranın tarihi 13. yüzyıla kadar dayanıyor, yani Macar Krallığı dönemine kadar dayanıyor. Çünkü Bratislava eskiden Macaristan'ın bir parçasıydı ve
Bu katedralde genelde taç giyme törenleri, bu tarz ritüeller burada gerçekleştiriyordu. O yüzden bu katedralin önemi büyük onlar için. İçeride şu an ayin vardı. Birazcık böyle bir girdim çektim. Detaylarını çok fazla çekemedim ama birazcık daha sade bir yer. Yani gelebilirsiniz, gelmeyebilirsiniz. Ortada, size kalmış. Ben ortada kaldım açıkçası, hani bir daha gelir miydim buraya? Gelmezdim büyük ihtimalle. Ed episcopo nostro Stanislav et universo pluri. Memento esse creator nostro, ex per resurrectionis dormiem, omnium crei qua miseratione de Güzel çıkıyor mu? Ha? Bak, bu arkadaşın adı Güzel Naci. Bu arkadaş Bratislava'da zamanında böyle şık giyimli, şapkasıyla insanları selamlayan bir arkadaşmış. Burada her sabah çıkarmış, güzel jilet gibi takım elbisesini giyermiş, insanları selamlayarak güne başlarmış. Pozitif, mutluluk, enerji saçarmış. Sonrasında buranın insanları da onu anmak için bu şekilde bir heykelini yapmış buraya. Normalde fakir bir insanmış ama centilmenliğinden dolayı Bratislava halkı onu çok seviyormuş. Bu şekilde de onurlandırmışlar. Güzel Naci'den bir 50 metre, 100 metre falan yürüdüğünüzde de burada Cumil heykeli var hemen yerde. Logar kapağından çıkmış bir işçiyi temsil ediyor. Ona benzetiliyor. Aslında izleyen meraklı insan. Komünizm sonrası ise Bratislava'nın özgürlüğüne kavuştuğunu düşünenler de var. Yani o şekilde onu simgelediğini düşünüyorlar ve aynı zamanda da kimi kesimde Bratislava halkının işte ne kadar eğlenceli, neşeli, mutlu, enerjik olduğunu temsil ediyormuş. İçi de pislik dolu bu arada. Yalnız yanlarına hep çar çöp atmışlar yani. Hop kayıyoruz. Bu arada gel kapatma gel. Bu Cumil heykelinin arkasındaki Delia Market'e gelirseniz, o bahsetmiş olduğum Delia Market şu köşede hemen işte. Dikkatli olun, fişinizi muhakkak alın oradan alışveriş yaparken. Burası da Bratislava'nın ulusal tiyatrosu. Konserler, baleler, operalar, tiyatrolar burada düzenleniyor. 1800'lü yıllarda Neo-Rönesans tarzında yapılmış bir mimariye sahip. Hemen şehrin göbeğinde, meydanda, az önceki Cumil heykelinden birazcık böyle yürüdüğünüzde hemen şurada Cumil heykeli. Burada da aynı zamanda yine Christmas Market kurulması için çalışmalar yapıyorlar. Hazırlıklar yapıyorlar. Böyle küçük bir sahne kurmuşlar. Evet, burası da Mavi Katedral. Asıl adıyla San Elizabeth Katedrali olarak geçiyor. 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş burası. Modern mimarinin bir örneği. Şehrin hem dini yapılarından birisi önemli, hem de modern mimarisini simgeleyen bir yapı. Burada da şu an pazar ayini var. İçeri turistleri almıyorlar. Bittiğinde içeriden de görüntüler çekeceğim. Dışındaki bu mavi görüntü olduğu gibi içeride de aynı şekilde masmavi olduğu söyleniyor. Gelip bakıp göreceğiz. Jest niebożyc. Wyrotowuje mówił, który jest po całym świecie, a według dokonalej łaski. Aşırı kalabalık olduğu için içeri giremedik. Zaten kapının ağzına kadar dolu. Görüntü bulabilirsem içerisiyle ilgili görüntülerden koyacağım. Beklemek istemedik çünkü hava çok soğuk. Beklenmiyor. Devam ediyoruz o yüzden şu an. Birazcık içerisini çekmeye çalıştım aslında kapının önünden ama hem yasak olduğu için şu an, hem de görüntülerde görürsünüz çok kalabalık olduğu için girilmiyor. O yüzden devam ediyoruz.
Evet, Tuna Nehri'nin kıyısındayız şu anda. Burası için ikonik yapılardan biri olan karşımızda UFO Kulesi var. Halk UFO Kulesi olarak adlandırıyor yapısından ve şeklinden dolayı. 20. yüzyılın başlarında yapılmış burası. Bu köprü de kuzey ve güney yakasını birbirine bağlayan bir köprü. Tuna Nehri üzerinden geçiyor. Ondan sonra birçok köprü daha yapılmış. İlerlerde daha farklı köprüler de var. Tuna Nehri boyunca devam ediyor bu köprüler. Üzerinde böyle restoran tarzı gemiler var, kıyıya sabit. Restoran, otel tarzı. Karşı tarafta da var aynı şekilde. Kuleye değinecek olursak, kule 95 metre yüksekliğinde bir kule. En üstünde 360 derece panoramik şekilde şehri izleyebileceğiniz bir restoran, bar tarzında bir yer var. Rezervasyon yapıp oraya gidip bu etkinliği de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada sabah 9'dan beri geziyoruz. 9'da başladık biliyorsunuz. Şu an saat 11. Hemen hemen tamamlamış gibi sayılırız turumuzu aslında. Eskişehir merkezine doğru ilerliyoruz tekrardan. Bir yerler açılmıştır artık çünkü 11'den önce hiçbir yer açılmıyor. Baktık her yer kapalı. Biraz bir şeyler yiyip içelim. Ondan sonra saatin durumuna göre hareket edeceğiz. Çünkü saat 1'de buradan ayrılmamız gerekiyor. Kaleye çıkmadık. Kale yolu çok karlıydı. Kar olduğu için de riske atmak istemedik. Hani kayıp düşmek istemiyoruz. Yokuş bir yerde çünkü. Çıkan da görmedik bu arada. Orada böyle tur şirketleri, kafileleri gezdiriyordu. Hepsi kale yolundan teğet dönüp devam ediyordu yani. Kimse çıkmıyordu. Biz de dedik ki insanların bir bildiği vardır. Belki de kapalı. Çıkmayalım dedik. Devam ediyoruz o şekilde o yüzden. Bu arada şu anda tamamıyla plansız geziyoruz. Tamamıyla plansız bir şekilde. Tabelalarla hatta konum bile bakmıyorum çoğu yerde. Tabelalar gösteriyor neyin nerede olduğunu. Ona istinaden geziyoruz ve plansız bir şekilde şu anda buraya yetti bile, fazla bile yani. Küçük bir yer zaten ya. Hani çok büyük değil. Sakin olmasını çok sevdim bu arada. Nüfus az olduğu için bayağı bir sakin her yer böyle yani. Şimdi Eskişehir merkezine tekrar geri geldik. Erken gezmenin, yola erken çıkmanın faydaları. Saat 11 gibi ama her yer dolmuş, kalabalık. Haluşki diye kendi bunların yöresel bir yiyeceği bu ama içinde domuz da var galiba. Domuzsuz olarak veriyor mu bir soracağım. Veriyorsa deneyeceğim. Bizim keşkeke benziyor biraz. İçinde domuz eti olmadan veriyormuş. İstedim bir tane deneyeceğiz bakalım nasılmış tadı. Şöyle bir şey. Göster bak. Üzerine de biraz küçük soğanlardan doğradı. Bakalım tadı nasılmış. Tulum peynirli kremalı makarna. Adı Haluşki. Sabah da direkt soğanlı tulum peynirli makarna. Soğan tadı çok gelmiyor gerçi üzerine attı ama güzel, lezzetli yani bir evde yaptığımız gibi. Bu arada buranın gece hayatı hızlı gibi gözüküyor çünkü çok fazla böyle club, pub, kasino var. Akşamını dün akşam ben görmüştüm böyle publar, barlar, clublar bayağı böyle hareketli burada. Evet şimdi bir kafede oturduk. Buranın ismi Mon Dieu diye geçiyor. Rastgele oturduk bilmiyorum hani bilindik bir yer mi değil mi ama içerikleri güzele benziyor. 2 tane cappuccino söyledik, bir tane de tiramisu söyledik. Cappuccino'nun fiyatı yaklaşık bir bardağı 4.90, tatlı da 5.40. Kahvesi güzel gayet, cappuccino'su yani kahve oranı güzel, sertliği güzel. Tiramisu'ya bakayım bir de. Bakalım. Tiramisu da güzel. Sadece içindeki kedi dili birazcık sert kalmış. Ama güzel. Mekanın kendisi de güzel bu arada. Hemen eski şehir merkezinin içerisinde burası da. Logar'dan çıkan o adam heykelinden 100 metre ileride sağda kalıyor. Şimdi kahvelerimizi içelim, tatlımızı yiyelim. Saatimiz kaça geliyor? Bir saate bakayım öncelikle ben. Saati söyleyeyim. Saat şu an tam 12. Hemen şeye de bakalım bir hatta. Bekle. Şu an ne yapmışız? 9981 adımla şu an geziyi tamamladık sayılır. Buradan işte otele gideceğiz. Ondan sonra tamamlamış olacak. Yani bir 10-12 bin adım falan bulmuş olacak toplamda. Şimdi kafeden kalktık.
Otele doğru gidiyoruz artık. Çantamızı alacağız ve terminale doğru ilerleyip oradan Budapeşte'ye doğru yola çıkacağız. Kafe güzeldi bu arada. Toplam 13.80 tuttu. 2 tane cappuccino, bir tane tiramisu. Yani bir tık pahalı. Normalde bu civarda kahve fiyatları 2,5-3 euro civarında ama burası biraz daha böyle süslü püslü bir kafeye benziyordu. Ondan sonra o yüzden herhalde biraz daha fiyatı pahalı. Bunu böyle koymuşlar buraya ama çok sakat duruyor ya. Yani yandaki Allah korusun halatlarından biri kopsa altları da kazık gibi. Altından geçenin direkt kafasına saplanır. Hava kar topluyor. -2 derece. Ama kar yağınca biraz böyle soğuk kırılmış gibi. Bazı gözlemlediğim şeyler var. Onlardan bahsedeyim size. İnsanları bunların soğuk bence. Çok sıcak bir insanları yok yani. Soğukkanlı insanları. Ve burada diğer Avrupa ülkelerine göre trafik kurallarına çok uymuyorlar. Çok hızlı araba kullanıyorlar. Yayalara da çok saygıları yok. Yani bana öyle denk geldi, bilmiyorum, belki öyle değildir ama benim gözlemlerime göre o şekilde. Yani yaya geçtiğinde normalde ayağını koyduğun an, önüne geldiğin an duruyorlar, yol veriyorlar ama burada öyle bir şey yok. Ve insanlar da burada mesela kırmızı ışıkta araba gelmediğinde ya da araba biraz uzak mesafedeyse aynı bizim Türkiye'deki mantıkta yola atıyor kendini, hemen geçiyor, koşuyor. Bu şekilde yani. Yürüyerek gezmek her zaman tercihimdir. Çünkü daha güzel oluyor. Keşfediyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Anlık hesapta olmayan şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Daha keyifli oluyor. Planlı gezmeyi çok sevmiyorum o yüzden. Hani planlı olunca sanki böyle bir vazifeymiş gibi hissediyor insan. Üstüne o alınmış bir vazifeymiş gibi geliyor. Ama rastgele bence doğaçlama gezerken bir yerleri görüp bulmak daha güzel oluyor. Bratislava'yı büyük ihtimalle 12.000 adımla falan tamamlamış olacağız. Ama rekorum şu an Viyana'da. Viyana'da toplamda bir günde 50.000 adım rekorum var. Gün günde ortalama 30.000, 40.000, 35.000, 25.000, 30.000 aralığında geçiyordu buradaki adımların totali. Ondan önceki rekorum da Paris'teydi, bir günde 42.000. Ortalama yani benim adımlarım günlük ortalamada baktığınızda 30.000, 35.000'den aşağı olmuyor. Ama Viyana'daki rekor iyi oldu. 50.000 küsür. Tabii bunun da taktikleri, tüyoları var. Yani durmaksızın gezemezsin. Dinlene dinlene geziyorsun. Çünkü dinlene dinlene gezmeme rağmen ayakların bazen ağrabiliyor. Ayakkabı seçimini düzgün yapmalısın. Ben Viyana'da botla geziyordum. Bot benim ayağımı çok kötü etkiledi. Sıkıntı yarattı bana. Sonrasında hemen orada bir ayakkabıcıya girdim. 29 euroya bir ayakkabı aldım. Çok güzel bir spor ayakkabı. Hemen ayakkabıları değiştim. Rahatladım. Devam ettim. Yani sonuçta vücudumuzun da bir kapasitesi var. Bu ayakların da bir taşıma gücü var. Bir noktadan sonra seni uyarıyor. Diyor ki yeter artık diyor. Hani dur diyor. Ayağına bir ağrı olmaz. Ayağında bir rahatsızlık hissetmeyebilirsin belki ama dizlerine vuruyor ağrı belli bir noktadan sonra. İşte o noktaya gelmeden dinleneceksin. Belli başlı noktalarda duracaksın ki dinlene dinlene enerjini tazeleyerek yürürsen günlük 50.000 adımı, biraz 50.000 fazla aslında da yani atabilirsin. 30.000 bence ideal de 50.000 biraz fazlaya kaçıyor adım olarak. Ama işte nasıl gezdiğine bağlı. Avrupa ülkelerinin en büyük problemlerinden biri de bence bitmeyen tadilatlar. Abi nereye gitsek her yerde inşaat, her yerde şantiye, her yerde bir çalışma var ve çok ağır işliyor bunlar. Hep böyle, her yer böyle. Hep çalışma, tadilat, çalışma, tadilat. Bratislava'da benzin fiyatları 1,52. 1 euro 52 cent. 1,17 de vardı da yakından bakmadım. Galiba ya benzin dizel farkı ya da işte gaz farkı. Gaz var belki de. Ama gaz genelde daha ucuz oluyor normalde. Arkamda görmüş olduğunuz bu ters piramit şeklindeki yapı da Slovakya Devlet Televizyonu. Önünde çünkü öyle bir şey yazıyor. Rozla Televizyon Slovakya yazıyor. Slovakya Devlet Televizyonu. Değişik bir mimariye sahip. Güzel duruyor. Evet, Bratislava videomuzun burada artık sonuna geliyoruz. Saat 9'da başladığımız gezimizi saat 1'de tamamlamış bulunmaktayız. Sadece kaleye çıkmadık. Onun dışında şehrin hemen hemen her yerini gezdik. Elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Birkaç bir yerde de bir şeyler yiyip içip deneyimlemeye çalıştık. Yani genel aslında burayı özetleyecek olursak çok küçük bir yer. Başkent olmasına nazaran nüfus çok az. Çok sakin sokaklar. Yani gezmek isterseniz rahatlıkla gezebileceğiniz bir yer. Ama bu mevsimlerde gördüğünüz gibi kar yağışlı ve soğuk.
Fiyatları hemen hemen bizim Türkiye ile aynı gibi. Yaklaşık bir 10.000 adımda şehri gezip bitirebiliyorsunuz. Kaleye çıksaydık belki de 12.000 adımı bulacaktık. Yani ortalama diyelim. Daha belki bizim görmediğimiz yerler de vardır. Ve 15.000 adımda burası gezilebilecek bir yer. Onun için burası için bir gün gayet yeterli bir süre. Akşamdan gelip biraz akşamını görüp sabahleyin de erken saatte çıkıp gezip öğlene kadar gezinizi tamamlarsanız öğlenleyin de bir sonraki rotanıza doğru devam edebilirsiniz. Ben şu an öyle yapıyorum. Buradan şimdi 2 saatlik bir yolculukla Macaristan'a, Budapeşte'ye geçeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Evet, Bratislava'da şu an Nivi AVM'deyim. Buranın ilk ve tek AVM'si olabilir. En büyük AVM'si galiba. Başka AVM'de zaten görmedim. Otobüs terminalinde aynı zamanda buranın -1. katında. Şimdi buradan biletimi aldım. Budapeşte'ye doğru yola çıkıyorum. 13.45'te birazdan otobüs gelecek ve yola başlayacağız. Buradan hızlıca hemen Viyana'ya 1 saatte gidebilirsiniz. Budapeşte'ye de 2 saatte gidebiliyorsunuz.